Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle Bitcoin, XRP, AVAX ve Solana'da haftalık bazdan günlük baza ve 4 saatliklere kadar düşerek detaylı bir teknik analiz yapmak istiyorum. Yönleri çıkartıp doğru hedefleri bulmayı hedefliyorum arkadaşlar. Ve umarım sizin için faydalı olur. Eğer ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoların like atıp, yorum atıp, abone olursanız gerçekten benim için çok değerli olacaktır arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra gelin beraber bir ana trendimizi bulalım Bitcoin'de. Devamlı çizdiğimiz trend bu. Buradaki fiyat hareketiyle orta bandların, üst bandın, orta bandın ve üst bandın çok iyi çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi bu bizim için Bitcoin'de ana temada neler olabileceğini gösterebiliyor. Çok rahat bir şekilde. Çünkü üst band kırıldığı zaman orta band hedeftir. Orta band geçilirse alt band hedeftir. Bunun her coin'de yapmış olduğumuz bir sistem olduğunu biliyorsunuz. Önemli olan doğru trendi çizmek. Doğru trendten sonra fiyat bize trendsel bazda neler olabileceğini gayet rahat gösteriyor aslında. Ve şimdi gelin bakalım bu bölümdeki hareketin benzerini nerelerde yaşamışız? Günlüğe gelerek bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi kanalın üst bölümünde gelen kırılımdan sonra orta banda yakınsayan bir fiyat var. Tam değmemiş. Bunu görebiliyorsunuz. Aynısını buradan arayabilir miyiz? Bakın orta band ve fiyat kırıldıktan sonra orta banda gene yakınsamış bir fiyat var ama yine değmemiş. Kanalın üst bandını aşamamasıyla beraber de kanalın orta bandının altına çok sert bir satıcı baskısıyla fiyat gelmiş. Bu trend arkadaşlar neredeyse yıllık trend oldu. Çünkü çok uzun zamandan beri var olan bir trend. 2022'den beri oluşturmuş olduğu bir trend bu. O yüzden çok önemli bir trend. Ve bakın tekrardan kanalın üst bandına gelmesiyle fiyatın red yemesi ve biz bunları söyledik arkadaşlar. 78.300 ile 93-94 binlerin arasındaki fiyat hareketini söyledik. Sadece belki zaman bazında belki bir hafta daha bu fiyatların yavaş yavaş yükselmesi gerektiğini düşünüyordum ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Fiyat çok ani bir pump yedi ve söylediğimiz hedefe 2 gün sonra geldi. Buradaki fiyat hareketiyle beraber şimdi orta banttan fiyatın bir kere tepki alması beklenir. Gayet doğaldır. Ama bu bölüm fiyatta düzgün bir şekilde konsolide yaşamadığımız için ve sert ataklarla devam ettiğimiz için 75 binlerin aslında sadece ilk hedef olabileceğini söyleyebilirim. 75-76 bin dolarların. Ve ben şu an için Bitcoin'de negatif pozisyondayım arkadaşlar. Bu bölümü aşamadı. Birazdan Elliott Wave ile de saymaya çalışacağım ve neler olduğunu sizlere orada da daha detaylı bir şekilde senaryosunu kurgulayabileceğim. Ama şu anki görmüş olduğum bu sisteme göre fiyat bu bölümleri deneyecektir. Ve ben artık Bitcoin'in pozitife evrilebilmesi için 100 bin dolarların üstünde fiyatlanması gerektiğini farkındayım. 100 bin dolarların üstündeki gerçekleşmeyen fiyat hareketi ve buradaki kapanışlarını sağlayamazsa benim için önümde duran fiyatlar olacak arkadaşlar. Şimdi bunun belli bir varyasyonu var. Belli bir kurgusu var. Elliott Wave ile nasıl bakıyorum? Gelin onu bir inceleyelim. Bunları bir kapatayım. Evet arkadaşlar bakın biz buradaki yapmış olduğumuz Elliott Wave senaryosu tam olarak şuydu. Ne dedik? Dedik ki kurgusal olarak buradaki düşüş dalgalarını birleştirmemiz gerekecekti. Ve buradaki üçlü hareket, buradaki çıkış hareketi ve buradaki düşüş hareketiyle beraber fiyat kendisini buradaki bir üçlü yapıya evrildiğini söyledik. Ve dipten de long aldık. 78.300'ler ve 82.400'ler aralığındaki fiyat hareketinden yukarıya doğru tepki geleceğini, bu bölümlerdeki çıkış hareketinin belli bir şekilde konsolide olup 93-94 binlere geleceğini gayet söyledik. Sadece şu bölüm bizim için daha kısa sürdü burada. Ve önemli değil. İsterse kısa sürebilir, isterse uzun sürebilir. Doğru yerden doğru yönü bulmaktır önemli olan. Ve doğru bir şekilde bir işlem aldık. Şimdi burada arkadaşlar büyük bir şekilde basit bir kırılımla insanların hani short açtığı bir gerçeği vardı. Herkes short'a giriyordu ve fiyat çok sert akıyordu. Büyük likidasyonlar birikti yukarıda, stoplar. Bunlar belli orana kadar alındı. 93-94 bin dolarlarda o birikmiş olan o likidasyonlar belli bir bölümü alındı. Şimdi buradan nasıl bir hareket gelebilir? Onlara bakacağız. Buradaki üçlü senaryodan sonra yeni gelecek bir senaryo var. O da şu. Buradaki çıkış hareketiyle ya biz böyle bir C dalgasına evrileceğiz üçlü bir hareketle ya da bu bizim için itkisel 1, 2, 3, 4, 5 hareket olacaktır. Ama buradaki hareket beşli bir hareket içinde fraktal görmediğim için bu varyasyon benim için kapandı.
Yani fiyatın bu şekilde yukarıya doğru sert bir atak yapıyor olabilme ihtimali gerçekleşebilir. Ve bu benim için aslında Bitcoin'in daha büyük satışlara hazırlanacağının göstergesi. Çünkü nasıl ki burada ilk başta baktığımızda bu içerideki üçlü yapı, yeni bir üçlü yapı ve yeni bir beşli yapıyla kapanmasından sonra fiyatın ve şimdi daha asıl büyük hareketleri görmeniz için bu şekilde çizeceğim. Bir üçlü, yeni bir üçlü ve bundan sonraki gelecek sert üçlü. Yani bu hareket benim için artık piyasaya Bitcoin özelinde negatif bakmamı sağlıyor. Şimdi bu hareketin C varyasyonunun burada gelmesi gerekmeyebilir. Bu hareketi şurada da yapmış diyebilirim arkadaşlar. Yani buradaki A, B, C hareketinin yerine buradaki A, B, C yeterli olabilir. Ve fiyat tekrardan yoluna devam edebilir. Yani bu bölümdeki üçlü hareketi tamamlamış olabiliriz. Ve ben bundan sonraki harekette de fiyatta çok daha sert yönlü hareketlerin başlayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve fiyatta muhtemelen 62-58 aralığına kadar bir short gelebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Buradaki hareketin çok sert olmayacağını veya fiyatın yavaş yavaş düşeceğini varsayarsak nasıl bir grafik görürüz ona bakalım. Şimdi buradaki hareketteki bu düşüşten sonra fiyat kendisini konsolide etmek isterse ve fiyat biraz daha bu şekilde hareketlerle karşılaşırsa yukarıdaki bu bölümlerdeki likidasyonları almak için çıkacaktır. Sert bir atak yine gelebilir yukarıya yönlü. Ama kanalın üstüne atamaması, kapanış yapamaması bizim için tehlikeli. Yani bu daha pozitife değil, daha negatife aslında evriyor bizi. Ve bu varyasyonlardan sonra da fiyattan yeniden bir düşüş oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani ana tema bu şekilde oturuyor kafamda. Ama buradaki varsayımlar tamamıyla fiyatın bize göstereceği hareketlerle beraber yeniden ölçülerek, yeniden analizler yapılarak daha net oturacaktır arkadaşlar. Şu an belli bir fiyat aralığı söylemiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fiyat bu aralıkta belli bir süre yataylayabilir arkadaşlar. Düşüp çıkıp düşüp çıkıp düşüp çıkıp bu şekilde 94'lere gider demiştim ve 94'ler geldi. Ama bundan sonra bu şekilde bir çıkıştan sonra fiyat bayağı sert satışlar yapabilir. Bunun için izlememiz gereken şey buradaki çıkış dalgası mı olacak yoksa buradan aşağıya mı düşeceğiz? Şu an bence biraz fiyatlar rahatlayacaktır. Yeni haftalık mumla hafif şöyle bir yukarıya yükselmeye olabilir. 86-88 bölümleri denenebilir. Ama bu bizim için denenmesi gene aynı böyle bir senaryonun olacağı anlamına gelmez. Buradaki varyasyonla çok sert bir şekilde tekrardan yoluna devam da edebilir. O yüzden fiyatları yaklaşık olarak bir 4-5 gün izlemek, fiyatların hareketine bakmak gerekiyor. Uygun pozisyonlar illaki fiyat verecektir. Ve bu pozisyonlardan sonra biz tabii ki de dışarıda kalmayacağız. Ama önemli olan marketin bize nasıl bir yapı oluşturacağını detaylı bir şekilde, sakin ve sabırlı bir şekilde izlemek. Şimdi Bitcoin'de size bunları anlattıktan sonra, buradaki beklediğim hareketleri söyledikten sonra gelip size beklediğim asıl destek noktasında söyleyeyim. Bu bölümler eğer ki fiyatın buradaki üçlü varyasyonu tamamlamasıyla 103-106 bin aralığına kadar fiyat çıkabilir. Buradaki sert çıkış bizi FOMO etkisine sokmamalıdır ve bundan sonra daha büyük bir sert düşüş gerçekleşebilir. Ama fiyatın kanalın üst bandını aşamamasıyla beraber de gelen bu sert satıştan sonra fiyatın kendini çok kısa bir şekilde konsolide edip çok sert aşağı inmesi de söz konusu olur. Ben iki fiyat aralığını kendime belirliyorum. Yani birisi burası ve diğeri de 63-58 bin aralığı arkadaşlar. Benim için bu bölümün ikisi de şu an masada. Ve hangisine bakıyorsunuz derseniz, hangisi sizin için daha yakın bir senaryo derseniz bence bu senaryo daha olası duruyor. Çünkü kanalın dediğim gibi tekrar söylüyorum. O trend çok önemli bir trend arkadaşlar. Yıllık trend ve o yıllık trendin üstüne çıkamadı fiyat. Çıkamamasıyla orta bandında bu bölümlerde olduğunu hatırlıyorsunuz. Burayı hedefleyecekti ve gelmesi doğal. 74-75 binlere gelmesi doğal. Ama bundan sonraki hareket bu bölüm bunu tutacak mı? Sanmıyorum. Bu bölümde çok ufak bir konsolde dahi görsek fiyatın tekrardan bu bölümlere geleceğini, gerçek alıcılı bölgenin bu bölüm olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki iki varyasyonu da kafamda net bir şekilde oturtuyorum. Yani tam olarak böyle. Buradan gidemez mi? 120 bin, 130 binler gidemez mi? 120-130 binlere gidebilmesi için arkadaşlar benim için öncelikle başarması gereken şey 108-109 bin dolarların kırılması arkadaşlar. Net bir şekilde bunun üstünde kalıcılık görmek lazım. Onun dışında şuradaki şu yükseliş hareketi bile benim için büyük bir short fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu bölümü size net olarak şöyle çizebilirim. Fiyat nerede?
Fiyat tam olarak burada arkadaşlar. Şimdi biz işlemlerin neresindeyiz? Tam ortasındayız. Fiyatın oluşması için fırsat tanımalıyız. Ve bu tanıyacağımız fırsatla beraber de market bize yeni yönünü gösterecek. Eğer ki buradan short açamadıysanız, eğer ki buradan long açamadıysanız bu bölümlerden bir işlem almanız bence tehlikeli olur. Çünkü fiyatta çok sert bir atak devam edebilir buraya kadar. Bakın bu varyasyon var. Aynı şekilde burada kendini toplarsa fiyat bir yukarıya daha gidebilir. Bunun da varyasyonu var. Biz bunu aynı şekilde çizmiştik bir ay önce. Gelin size o analizi göstereyim. Daha detaylı anlatabilirim size. Bakın biz bu trendde ne demiştik? Şunu söylemiştik. Kıstaslarımız vardı. Fiyat 106.074 dolardan red yerse buraya gelir. Eğer ki kapanışlar bunun üstüne gelirse fiyat buralardan tepeler yapıp gene buraya gelir. Ve sonuçta hedefimiz buraydı. Ve şu an benim genel olarak baktığım şeyde hedef aşağı yönlü bir yön. Bunu altcoin'lerde de göreceğiz şimdi. Gelin XRP'ye bakalım arkadaşlar. Ne dedik? Dedik ki bu bölümde bir konsolide evresi yaşayacak. Öncelikle bunu 4 saatliğe alıyorum. Oradan yavaş yavaş konuşalım. Şimdi buradaki kırılımla bu hareketin olabileceğini konuştuk. Sonra fiyatta yeni bir konsolide evresinin gerçekleşeceğini ve bu bölümden sonra kırılan fiyatta da hedefinin 1.20'ler 1.30'lar olacağını söylemiştik. Ne oldu? Buradaki harekette bir pump dalgası yaşandı. Buradaki konsolide evresi Bitcoin'deki konsolide evresi gibi çok kısa kaldı ve bundan dolayı bir yükseliş gerçekleşti. Ama bizim koyduğumuz bir bariyer vardı. Neydi burası? 2 dolar 92.500 XRP'de üstünde günlük kapanış yapılmadığı sürece XRP'de pozitif olmam. Ve önemli olan şey bu bölümlerin kırılması arkadaşlar. Yani fiyat buradan devam etseydi 3.40'lara 3.30'lara gelseydi ve buradan düşüş yaşasaydı evet bundan sonra pozitif bir atak için ben varsayımda bulunabilirdim. Ama hala bu söylediğimiz sayı gayet de bütün videolarda kullandığım sayı. Bu bölüm aşılamadığı için günlük kapanış yapılamadığı için üstünde doğru düzgün fiyat aynı sayıdan red diyerek aşağı geldi. Ve düşen trende bakın bu önemlidir. Bu düşen trendin üstüne dahi değmedi fiyat. XRP'de güzel bir shortum var. Aynı zamanda Cardano'da güzel bir shortum var. Çünkü Trump'ın etkisiyle insanlar gayet atladılar. Burada bana ya hocam uçmaz diyordun, kaçmaz diyordun, trende göre şekil alıyorsun, yön değiştiriyorsun falan diyenler umarım şu an zarardalardır ve beni izliyorlardır. Hiçbir şekilde iyi niyetle yaklaşamıyorum o tarz insanlara. Çünkü hani eleştiriye açık bir insan olduğumu söylemem başka bir şey ama dalga geçilmesi çok terbiyesizce. Şimdi XRP'deki yeni yönümü anlatıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burası. Çünkü fiyat günlük bazda bu bölümü aşamadı. Şimdi bunun kıstası ne olacak? Gelin onu yeni bir trendle konuşalım size. Ve buradaki oluşan yüksek hareket bakalım bizim yükselen trendimizi kırabildi mi? Bakın orayı da kıramadı. Ve fiyat orta banda kadar geldi. Gene red yedi arkadaşlar. Bundan sonraki hareketle XRP'deki pozisyonumuz alt bandın kırılmasından sonra net 1.5 dolarlar ve 1.20 centler arkadaşlar. Bu kararımdan nasıl vazgeçerim? Bu düşüncemden nasıl vazgeçerim? Bu analizin oluşmayacağını nasıl düşünürüm? Fiyatın arkadaşlar 3.30 üstüne artık 4 saatlik falan değil. Benim için haftalık kapanış yapması lazım. 3 dolar 30 cent üstünde haftalık kapanış yapmayan bir XRP benim için buralara gelmeye mahkum. Ben bunu buralardan alırım. Belki oralar bile pahalı olabilir. Felaket tellallığı yok. Gayet kendi analizlerimi ve fikirlerimi söylüyorum. Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki aralıkların volatilitesi çok yüksek. Bakın sizi uyarıyorum. Buradaki düşüşler muhtemelen %50. Dediğim yerlere kadar da %40'lık bir hareket var. Haftalık bazda yapmış olduğum o büyük analizlerle şu an daha küçük evrelere gelmeye çalışıyorum. O yüzden fiyattaki majör trendleri belirlemek için sizlere bunları anlatıyorum. Ve tamamıyla buradaki fikirler kendi şahsımla alakalıdır. Sizlerin için hiçbir yatırım tavsiyesi olarak kullanılması uygun değildir arkadaşlar. Bunu anlattıktan sonra XRP'de orta band bizim için red yedi kısaca. Alt band hedef geldiği takdirde buralardan daha sert satışlar başlayacaktır. Fiyatın pozitif evrilebilmesi için ve o Bitcoin'deki 106.000 evresi gibi bir durum gerçekleşirse XRP'de şöyle bir pump hareketi görebiliriz. Yine kanalın üstünden red deyip aşağıya düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hacimsel büyük çıkışlar var piyasada. Yani hacim çıkışı var. Yani totale baktığınız zaman çok büyük çıkışlar görüyorsunuz. Bu yüzden hacim yoksa fiyat da yok arkadaşlar. Hacim yükseltir bu işleri. Bunu da size söyledikten sonra gelin kısaca bir Solana bakalım. Solana'da haftalıklarda neler görüyoruz? Şimdi orta bant vardı burada. Onları bir konuşalım. Bakın orta banttan fiyat sekti ve yukarı geldi. Ama görüyorsunuz orta bant kırıldı. Artık Solana için ben gayet şunu söyleyebilirim. Benim için alt bant hedef.
Solana gelirse ben Solana'yı 85 dolarlardan ilk önce izlerim. Ama eğer ki burası kırılırsa Solana için artık daha derin hedefler var. Muhtemelendir ki Fibonacci seviyeleriyle bakmak uygun olacaktır. Ve benim bekleyeceğim seviye, bakın 382 ile bu bölümün nasıl çakıştığını görüyorsunuz. Kaliteli bir seviye. 236'nın altında haftalık bir kapanış geldiği zaman, yani 236 dolar değil 142 doların altında bir haftalık kapanış geldikten sonra benim için 90 dolarlar 85 dolarlar gayet doğal bir hedeftir arkadaşlar. Bu bölüm kırılırsa da 61 dolarların geleceğini düşünüyorum. Solana'da bu kadar net konuşabiliyor olmamın ve yönümü daha rahat görüyor olmamın sebebi fiyatın bir kere üst bandın üstüne kendini atamaması. Aynı zamanda gelip orta bandın da tamamıyla çok hacimli bir şekilde kırılması. Bunu geçen hafta yaşayamadı. İnsanlar oradan atladılar ve aldılar, dip diye düşündüler. Bence tehlikeli bir hareketti. Ve fiyat bu hafta tekrardan düşüş senaryosuna başladı. Bu fiyatları duymak istemeyen arkadaşlar olabilir. Ya ne diyorsun ya hocam, marketi aldın bitirdin rezil ettin falan filan. Geldiği zaman konuşuruz arkadaşlar. Burada hayal falan satmıyorum. Teknik analizle doğru seviyeleri bulmaya çalışıyorum. Bunu her seferinde söylüyorum. Şimdi gelin bir AVAX bakalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şu bizim meşhur AVAX. Bazı arkadaşlarımız var. Hocam dip ya, al kaçırma burayı falan filan diyenler. Sonra yorumlarda ya AVAX'a girecektim ama ben hocayı dinlemedim, girmedim, umarım şaşırmam paşırmam diyenler. Yani arkadaşlar burada bir işlem seviyesi vermiyorum. Size alın girin satın tutun gibi bir şey söylemem zaten benim için uygun değil. Böyle bir şey söylemem ama bana geçen hafta yok AVAX şöyle olacak böyle olacak diyenler için söylediğim şeylerden en temel şey şuydu. Ben 15 dolarla 11 dolar olacağını söylüyordum. Bana yorumlarda şunu yazanlar var. Ya geçen hafta 14-15 diyordun, ne oldu fiyat yükseldi 25'e gitti. Ne oldu arkadaşlar, fiyat 19.80'e geldi. Ne oldu? Yani şurada 2-3 tane sistem bilmeyen, 3-5 defa oturup bir teknik analistle konuşamamış insanların burada ne oldu hocam demesi gerçekten çok kötü bir davranış. Eleştirisel bir şekilde yaklaşabilirler. Ona kesinlikle açığım. Hocam orta bandı geçti mi? Siz geçmeyeceğini düşünüyor muydunuz? Evet. Ve buradaki orta band geçilirse ne yapardınız? Ben buralara 34'lere kadar fiyatın çıkmasını beklerdim. Çıktığı zaman ne yapardınız? Ben bunu 28'lerden belki yukarı yönlü alabilirdim. Ama benim için bir güven vardı. İşleme hacim gelmiş olabilirdi. Bunu anlatırken tabii ki de böyle bir senaryonun gerçekleşmeyeceğini de orta bandın kırılmadığı takdirde anlatıyorum. Orta band yok. Fiyatta orta band geçilemiyor arkadaşlar. Kitap gibi bir seviye. Geçilmiyor. Ama yok dip hocam al sen de geride kalma falan filanlar. Arkadaşlar sizin bir yılda yapmış olduğunuz analizi emin olun ki ben bir saatte yapıyorum. Ve sizden çok daha başarılı olduğunu iddia ederim. Varsa analiziniz getirin koyun yanında P&L ile beraber. Kimsenin emeğine dalga geçmeyin. Eleştiride bulunabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri bana sorabilirsiniz. Ama fiyattaki beklediğim hedef 15 dolar ile her zaman söylediğim gibi analizimin arkasındayım. 11 dolar, 11.70 dolarlar. Burası gelmek zorunda mı? Benim için ben buradan alırım. Gelmezse de gelmesin. Umurumda değil. Yani benim alacağım yer buralar. Şimdi bunu söylememdeki sebep ne? Güven dayanağım ne? Onu size söyleyeyim. Yani konuştuğumun arkasındayım. Neden? Çünkü şu bölümde bu iki kanoyu kapattığımda bakın buradaki hep söylemiş olduğum şey şudur. Buradaki yükselen trend kırıldı. Bu kırıldı. Benim için çok büyük bir hareket bu. Orta bandının bakın nasıl aşılamadığını görüyorsunuz bu trendin. Ve alt bandındaki bu kırılımla beraber arkadaşlar çok sert bir şekilde buradaki konsolide süreci sizi belki dip diye yanıltmış olabilir. Ama hedef burası yani. Ben düşünüyorum. Neden? Fiyatın burada 786 seviyesine kadar da gelmesinin doğal olduğunu düşünüyorum. Ve bakın 13 doları zaten fiyat bize bu kutunun ortası olarak gösteriyor. Ben size bu 13 doları da işaretleyeyim, burada kalsın. Beklediğim seviye bu. Bu seviyeye gelmeden AVAX'la işim gücüm yok arkadaşlar. Ve herhangi bir altcoin yatırımcısı da değilim. Buraya da gelirse düşünürüm daha aşağısı olacak mı diye. Çünkü markette büyük satışlar olabileceğini düşünüyorum. Tehlikeli bir zaman dilimindeyiz. Fiyatlar çok yüksek. Dominans çok yüksek. Dominansın bu kadar yüksek olmasından dolayı da fiyatlarda baya bir oynaklık olacaktır altcoin'ler açısından. Çok sert satışlar görebiliriz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Sabırlı olmanızda fayda var. Ve bu analizler umarım sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Son olarak da sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Telegram kanalı üyeliği için soruyorsunuz. Katıl butonunda arkadaşlar
Telegram grubu olan bölümü tıklayıp o bölümden Telegram'a erişebileceğiniz link karşınıza çıkacaktır. Ve Telegram grubunda da hafta içinde belli yayınlar yapmaktayım. Daha özel, daha detaylı analizler yapıyorum. Ve oradaki arkadaşların da kendi fikirleriyle ilgili birçok alışverişte bulunuyoruz. İrtibatta oluyoruz arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.